Bugün yuvarlak şapka değil de bucket hat dikeceğiz. Bucket şapka dikeceğiz. Bunlar kalıplarımız. Kalıplarımız böyle biraz pislendi çünkü ben yere düşürdüm gelirken yolda. Kalıpların Türkçe halini ben PDF olarak alta bırakacağım. Açıklamadan bulabilirsiniz. Ben şimdi bunları keseceğim. Kalıplarım bu şekilde oldu. Dediğim gibi bunları açıklama kısmına eklemeye çalışacağım. O şekilde siz de kolayca dikebilirsiniz. Şimdi benim böyle bir kot pantolonum vardı. Erkek pantolonu olarak aldım. Sonra kendime göre şort yapmaya çalışmıştım bunu. Bir de bunun diğer paçası var. Bu ikisi bana yeterli olur mu bilmiyorum. Öncelikle bunları bir ütüleyeyim ben. Bu kalıbımı buraya koyuyorum. Bunu buraya işaretleyeceğim. Sabunumla kenarlarından çiziyorum. Bu böyle oldu. Bunu böyle çizdik. Evet, şimdi bunların kalıplarına göre çıkaracağım, yani bu şekilde. Bunu böyle bir çıkarıp 4 tane bundan yapacağım. 2 tane de bundan yapacağım. Geleceğim. Dikme aşamasına geliyoruz. Şimdi bunlar bizim kestiğimiz parçalar. Gördüğünüz gibi bir tane kafa parçası var. Üst parça var. 2 tane bu parçadan var. Kenarlıkları var. Buna birleştireceğimiz. 4 tane de bundan var. Şimdi önce bu 2 tanesini alıyorum önüme. Birbirlerinin yüzüne bakacak şekilde yüzünü bana bakacak şekilde koyuyorum. Bunun yüzünü de buna bakacak şekilde koyuyorum. Yan dikişlerinden bunları birleştiriyorum. Böyle iğneledim. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Böyle güzel oldular. Buralarını ütüleyeceğim ki güzel dursun diye. Şimdi bununla birleştirmeye çalışacağız. Bunları yüz birbirine bakacak şekilde iğneleyeceğim. Şöyle iğneliyorum çepeçevre. Kenarlarından iğneledim. İğneleyince böyle bohça gibi gözüküyor. Şöyle şu şekilde. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden böyle dümdüz dikeceğim. Böyle gördüğünüz gibi güzelce yüz yuvarlak bir şekilde diktik. Ben bunları çıt atacağım. Ve bu benim ilk çıtım olacak. Yani bunu yuvarlak şeylerde hep yapıyorlar. İşe yarayacağını düşünüyorum. O kadar insan yapıyor sonuçta. Böyle çıt attık, biraz çıt attım. Şimdi döndüreyim bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi böyle şapka oluştu şimdiden. Şef şapkası gibi oldu aynı. Şimdi bu şapkayı, bu kısmını yapmaya geldi sıra. Bunu bir kenara alıyoruz. Bu kenarda beklerken bunları yüzüne bakacak şekilde her iki parçadan böyle ikili alıp, yani kumaşımızın görünmesini istediğimiz yüzümüzle diğer kumaşın görünmesini istediğimiz yüzü birbirine bakıyor. Şu yanlarını dikeceğiz birbirine. Gördüğünüz gibi bunları yanlarından diktik. Şimdi bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde, yani böyle oldular. Böyle diktik. Buralarından diktik. Ben yanlışlıkla az önce buralarını dikmiştim. Siz öyle yapmayın. Sadece burasını dikin. Sonra bunu böyle yüzünü bize bakacak şekilde döndürüyoruz. Bunun da yüzünü böyle bununla eşleştiriyoruz. Şu orta kısımlarının birbirine denk düşmesi gerek. Yanlarını ve orta kısımlarını denk düşürecek şekilde iğneliyorum. Bu iğnelemiş olduğum yerlerden dikeceğim. Gördüğünüz gibi böyle. Buradan da güzel gözükecek. Şapkanızın altından da güzel gözükecek. Üstünden de güzel gözükecek bir şey elde ettik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hani bu şapkalarda hep oluyor ya. Daire çizgiler. Onu yapacağız.
şapkanın altı oluştu. Şimdi ben burada ne yapmak istiyorum? Bunun burasıyla burasını birleştirmek istiyorum. Ama bunun ters tarafını birleştireceğim ben. Çünkü böyle söke söke değişik cool bir görüntü olsun istiyorum. Ben bunun dediğim gibi böyle iğneliyorum. Yani bir yüzü bir yüzüne denk geliyor ve diktiğimde de böyle olacak. Çünkü ben bunun böyle şey olmasını istiyorum. Kotların yırtık kot gibi olmasını istiyorum bu tarafını. O yüzden de bu tarafını böyle dikeceğim. Ama siz öyle olmasını istemiyorsanız, düz olmasını istiyorsanız yüzü yüzüne bakacak şekilde iğnelemeniz gerekiyor. Şimdi ben bu şekilde iğneliyorum. Yani böyle olacak dikildikten sonra. Şimdi iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Şapkamız bitti gördüğünüz gibi. Ben bunu buralarını biraz eskiteceğim. Şapkamız bitti bu şekilde. Hadi şapkamızın videolarını çekelim.